Tarih, 14. yüzyılın son çeyreği, Osmanlı Devleti, Rumeli topraklarında fetih bayrağını açtığı sıralarda, Balkanlar tam bir siyasi enkaz halindeydi. Bir zamanların kudretli Doğu Roma'sı, artık sadece İstanbul surlarından ibaret kalmış, Sırp, Bulgar ve Boşnak prenslikleri ise hem kendi iç kargaşalarıyla hem de birbirleriyle olan kadim ihtilaflarıyla boğuşur duruma düşmüştü. Bu dağınık tabloyu bir fırsat olarak gören Osmanlı, Edirne'nin fethinden sonra gaza ruhuyla durdurulamaz bir ilerleyiş başlatmıştı. Bölgedeki Slav toplulukları sayıca çok üstün olmalarına rağmen, aralarındaki derin geçimsizlikler yüzünden Türk fütuhatına karşı tek bir yumruk olmayı başaramıyorlardı. Sultan Murad-ı Hüdavendigar'ın uyguladığı dahiyane denge siyaseti, bu devletlerin ayrı parçalar halinde kalmasını sağlıyor ve Osmanlı'nın Balkanların kalbine giden yolunu her geçen gün biraz daha açıyordu. Ancak bu sessiz ilerleyiş, tarihin gördüğü en sinsi ittifaklardan birinin doğmasına zemin hazırlayacaktı. Anadolu'da patlak veren bu ihanet, Osmanlı için tam bir çıkmaz sokak anlamına geliyordu. Sultan Murat, bir yanda Rumeli topraklarını tutmaya çalışırken, diğer yanda Anadolu'nun kalbinden gelen bir darbeyle sarsılmıştı. Osmanlı için asıl fırtına, hiç beklemediği bir yerden Anadolu'nun kalbinden patlak verdi. Sultan Murad'ın damadı olan Karamanoğlu Alaüddin Ali Bey, Osmanlı ordusunun Rumeli'deki meşguliyetini fırsat bilerek arkadan vurdu ve Akşehir gibi stratejik bölgeleri istila etti. Sultan Murad-ı Hüdavendigar, bu ihaneti cezalandırmak için ordusunun başında bizzat Konya surlarına dayanmıştı. Sultan Murat, Konya önünde Karaman Bey'ini diz çöktürmeye çalışırken, Rumeli'den gelen haberler dehşet vericiydi. Boşnak kralı Tivirtko ve Sırp müttefikleri, Osmanlı'nın Anadolu'da bölünmesini fırsat bilerek devasa bir orduyla sınırlara dayanmıştı. Sultan, Karaman meselesini tam çözmeden ve Anadolu'nun güvenliğini sağlama almadan Rumeli'ye dönemezdi. Bu kritik anda Rumeli'nin kaderi, tecrübeli Akıncı Bey'i Kula Şahin Paşa'ya emanet edildi. Şahin Paşa, Sultan'ın Anadolu'dan dönmesini bekleyecek vakit olmadığını biliyordu. Zira düşman durdurulmazsa tüm Balkan kazanımları yok olabilirdi. Şahin Paşa, 20.000 seçkin akıncısıyla birlikte Sultan'ın yokluğunda Rumeli'yi savunmak adına Balkan dağlarının puslu derinliklerine doğru zorlu bir yürüyüşe geçti. Rumeli tarafında ise asıl hamle Bosna Kralı 1. Tivrtko'dan geldi. Tivrtko, Sırp prensliğini de yanına katarak 30.000 kişilik dev bir müttefik ordusu topladı. Ordunun komutasını en tecrübeli generali Vlatko Vuković'e veren Tivrtko, Osmanlı'yı bölgenin derinliklerine çekmek için sinsi bir plan kurdu. Bu plandaki en büyük kozu,
Osmanlı'ya yardım vaat ederek onları Bosna içlerine çağıran, ancak aslında müttefiklere çalışan İşkodra Bey'iydi. Şahin Paşa, İşkodra'dan gelecek müttefik yardımına güvenerek, topluca Çayı Vadisi'ndeki Ploşnik mevkisine girdiğinde, karşısında savaşacak bir ordu bulamadı. Köyün tamamen boşaltılmış ve içine bolca erzak bırakılmış olması, Boşnak komutasının hazırladığı büyük bir yemdi. Uzun yoldan gelen akıncılar, disiplini bozup ganimet hırsıyla köye daldığında, pusuda bekleyen ağır zırhlı Boşnak süvarileri ve Sırp okçuları için av vakti gelmişti. Osmanlı, sahte bir müttefikin yardımını beklerken, Ploşnik'in sessiz vadisinde tarihin en kanlı pusularından biriyle yüzleşmek üzereydi. Tarih 1388. Ploşnik'in puslu sabahında sessizliği, ganimet peşindeki akıncıların gürültüsü bozuyordu. Ancak bu durum çok sürmedi. Tepelerin hemen ardında nefeslerini tutan 30 bin kişilik Boşnak ve Sırp ordusu, General Vlatko Vuković'in emriyle bir çığ gibi yamaçlardan aşağı süzülmeye başladı. Osmanlı ordusu tarihin en kanlı pusularından biriyle karşı karşıyaydı. Ağır zırhlı süvarilerin sert taarruzu, mancınıkların yıkan atışları ve müttefik okçularının gökyüzünü kaplayan ok yağmuruyla vadi bir anda cehenneme döndü. Hazırlıksız yakalanan Osmanlı Türkleri, zırhları gevşemiş, safları dağılmış ve silahları ellerinde olmayan bir vaziyette neye uğradıklarını şaşırdılar. Müttefik ordusu dört bir yandan amansız bir saldırıya geçmişti. Şahin Paşa, davul ve boru seslerini vadiye yayarak köydeki askerleri uyarmaya, onları bu ölüm çemberinden çıkarmaya çalışsa da artık her şey için çok geçti. Ploşnik'in dar sokakları, zaten disiplin ve düzenden tamamen kopmuş olan akıncılar için bir kapana dönüşmüştü. İlk dalga saldırının ardından Osmanlı ordusunda düzen tamamen çökmüştü. Bir yanda canını kurtarmak için kaçanlar, diğer yanda bu kaosun içinde saf tutup direnmeye çalışanlar vardı. Ancak müttefik ordusu bir balyoz gibi dalgalar halinde saldırmaya devam ediyordu. Süvarilerin ardından ormanların derinliklerinde saklanan Boşnak okçuları da sahneye çıkarak ölüm kusmaya başladı. Osmanlı neferleri bu okçu ve piyade saldırısını göğüslemeye çalışırken vadide kıyasıya ve amansız bir mücadele başladı. Fakat savaşın asıl kırılma noktası, cephenin biraz daha güneyinde, Kula Şahin Paşa'nın bulunduğu noktada yaşanacaktı. Ormanın içinden fırlayan bir grup Boşnak süvarisi, savaşı bitirecek o son darbeyi vurmak için doğrudan Şahin Paşa'nın üzerine taarruza geçti. Şahin Paşa, yanındaki 2000 sadık askeriyle bu çelik yığınına karşı çetin bir mücadele verse de, sayıca kat kat üstün olan düşman karşısında
daha fazla tutunamadı. Paşa, sancağını korumak adına vuruşa vuruşa geri çekilmek zorunda kalırken, köyde ve civarında sıkışıp kalan 18 bin akıncı için artık şehadet şerbetini içmekten başka bir yol kalmamıştı. İlk saldırı anındaki karmaşada 5.000 kadar asker bir gedik açıp kaçmayı başarsa da, geride kalan 13.000 nefer Ploşnik topraklarında müttefik kılıçları altında şehit düştü. İşkodra Bey'inden beklenen o yardım ise hiçbir zaman gelmedi. Aksine o, saf değiştirerek Sırp ve Boşnakların yanında Osmanlı'ya karşı kılıç salladı. Böylece Osmanlı, Rumeli'deki en ağır ve en sarsıcı mağlubiyetlerinden birini alırken, Ploşnik Vadisi binlerce yiğidin kanıyla kızıla boyandı.